Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yakut ya da Latince adıyla Epilobium, küpe çiçeğigiller yani Onagrasa ailesi içinde yer alan yaklaşık 200'e yakın türe ev sahipliği yapan bir bitki altı ailesidir. Bitki cinsinin adı olan Epilobium Yunanca kökenlidir. Üzerinde anlamına gelen epi ile çanak yaprağı anlamındaki lobos sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve bitkinin çiçek yapısına atıfta bulunur. Bazı epilobium türleri zaman içinde çiçek yapılarındaki ya da yaprak dizilimlerindeki morfolojik farklılıklar nedeniyle Kameneryon içinde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Türkçe'de yakotu, Hasan Hüseyin çiçeği veya çayır güzeli gibi isimlerle tanınan bitkiye İngilizce'de söğüt otu ya da ateş otu anlamlarına gelen isimler verilmiştir. Rusya'da yapraklarından yapılan çayı nedeniyle bitkiye Ivan çay gibi bir isim de verilmiştir. Yakotu türleri genellikle ılıman ve soğuk iklimlere özgü türlerdir. Kutup altı iklimlerde, ılıman ve dağlık bölgelerde nemli çayırlar ve orman kıyılarında yakotuna rastlayabilirsiniz. Ayrıca bitkiye yangınla hasar görmüş arazilerde de hızla kolonileştiği için ateş otu dendiğinde bilgilerimizi ekleyebiliriz. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bombaların düştüğü arazilerde yetişen ilk bitkilerden olmasının da bu ismi almasına payı olduğu söylenir. Yakotu türleri çoğunlukla otsu, kimi türleri rizomlu, yaprak dizilimleri karşılıklı dar mızraksı yapıda olan, çoğunlukla pembe ve mor tonlarındaki çam biçimli kokusuz çiçeklerini yaz ortasından sonbahara dek sergileyen bitkilerdir. Yetiştikleri bölgelerdeki arı ve kelebek gibi tozlaştırıcı böcekler için nektar ve polen kaynağı olan arı dostu bitkilerdendir ve çiçekleriyle bu türlerin dikkatini çeker. Bu bitkinin çiçeklerinin balı ayrıca değerli ve kaliteli bir çiçek balı türü olarak kabul edilir. Sfingida yani şahin güvesi gibi güve türleri özellikle larvalarını bu bitkinin yapraklarına bırakır. Bitki silindir biçimli tohum kapsüllerinde rüzgarlarla yayılan püskül benzeri tüy kanatlı tohumlar oluşturur. Yakutu türüne göre tek ya da çok yıllık olabilir. Kameneryon türleri genellikle daha uzun ömürlüdür. Epilobium hirsutum yani Hasan Hüseyin çiçeğinin genellikle beyaz ve pembe çiçekli türleri bahçecilikte doğal bahçe temasına uygun düzenlemelerde kullanılır. Tohumdan ya da rizomlu türlerinden kök çeliği alınarak kolaylıkla üretilebilir. Yakutu türleri genellikle güneşli konumları ve nemli toprakları sever. Yine de farklı türleri kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde ele almak daha doğru olacaktır. Yakutu türleri genel olarak zehirli türler değillerdir. Fakat bitki çayı olarak aşırı tüketimi ya da farklı şekillerde hazırlanan infüzyonları uyuşturucu ve sersemleştirici etki gösterebilir. Bitkinin bazı türlerinin genç sürgünleri, yaprak ve hatta köklerinin iç kısmı geleneksel mutfaklarda kuşkonmaz gibi tüketilmiştir. Hatta daha önce de belirttiğim gibi bitkinin Kameneryon angustifolium türünün yaprakları kurutulup fermente edilerek Rusya'da 12. yüzyıldan günümüze dek Koporski ya da Ivan çay adıyla kafein içermeyen bir bitki çayı olarak tüketilmektedir. Bitkinin çiçeklerinden jöle ve şurup yapılabilir ya da bu çiçekler bal ve tatlılara katılabilir. Siz de kendinize geleneksel bir Ivan çay hazırlamak isterseniz işte tarifi de şöyle. Öncelikle büyük yakut olarak bilinen yakutu türünün genç yapraklarını toplayıp yıkayarak temizleyin. Hafifçe kurtulan yaprakları öncelikle tutamlar halinde avucunuzda top haline getirene kadar ezerek yuvarlayın. Doğal bitki çayı severler bununla neyi kastettiğimi anlamışlardır. Bu işlem fermantasyon işleminin ön hazırlığıdır. Top haline getirilen yaprakları sıkı bir şekilde kapaklı cam ya da seramik bir kasede toplayıp üzerini temiz ve nemli bir tülbentle örterek fermentasyonu başlatın. Fermantasyon işlemi çayın tadının daha çiçeksi ya da meyvamsı olmasını sağlar ve acılığını azaltır. 2 ya da 3 gün süresince yaprakları günde 1 veya 2 kez karıştırın veya hareket ettirin. Kokuyu kontrol edin. Taze ot kokusu, hoş çiçeksi veya hafif karamel benzeri bir kokuya dönüştüğünde fermantasyon tamamlanmış demektir. Fermente olan yaprakları varsa gıda kurutucusunda, kapağı aralık bırakılan fırında ya da güneşte kuruttuktan sonra bir çay kaşığı kadar yaprağı bir bardak kaynar suya atarak 5 ile 10 dakika kadar demleyerek tüketebilirsiniz. Fakat bu geleneksel ev yapımı tarifi olduğu için tabii ki ticari olarak üretilen Ivan çayı ile tadı biraz farklı olabilir. Son yıllarda yeniden popüler olan bu çayı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yakutu genç yapraklarında A ve C vitaminleri, lif ve bazı fenolik bileşikler ihtiva eder. Bu sebeple de bitki geleneksel olarak idrar yolu ve prostat, cilt yaraları ve iltihaplı hastalıkların tedavisine kullanılır. Piyasada yakutu ekstrakları şeklinde satılan ticari ürünler de mevcuttur.
uzun dönemli klinik bulguların azlığı nedeniyle az önce saydığım rahatsızlıkların tedavisinde sadece doktor kontrolünde ve resmi onaylı ürünler halinde kullanmanız tavsiye edilir. Yakutu yeniden doğuş, geleceğe dair umut, rejenerasyon ve dayanıklılık kavramlarını simgeleyen bir çiçektir. Neopagan ve folklorik inançlarda dönüşüm, yenilenme, cesaret ve korunma temalı büyü ve ritüellerde kullanılan yakutun rüyada görmek ise yenilenme, bir travmayı atlatma ve yeni bir başlangıç yapma şeklinde yorumlanır. Bitki simgelediği yeniden doğuş, ateş ve yenilenme temalarından ötürü Mars ve Plüton gezegenleriyle ayrıca Koç, Akrep ve Yay burcuyla ilişkilendirilebilir. J.R.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi romanının Yüzük Kardeşliği cildinde yakutundan da bahsetmiştir. Hobbitlerin yaşlı ormanın kenarında yanmış bir araziden geçtiklerinin anlatıldığı bir bölümde ateşle yanmış olan topraklarda yeniden büyümeye başlayan bitkiler arasında yakutu da Fireweed adıyla anılır. Tolkien evreninde fantastik bir dünya olarak anlatılan Orta Dünya'nın aslında bugün yaşadığımız dünyanın geçmişte kalan ve artık unutulmuş bir hali olduğuna inancım bu tür bilgilerle daha da pekişiyor diyebilirim. Hobbit ya da Yüzüklerin Efendisi kitaplarını okumamış ve Tolkien'in çok fazla abartıldığını düşünenlere şunu özellikle hatırlatmak gerek. Tolkien kendi hayal dünyasını yaratırken onu öylesine detaycı ve ustaca kurgulamıştır ki eserlerinde bahsedilen bitkiler bile sembolik açıdan hikayede önemli vurgular yapacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca ekolojik açıdan da tutarlılık gösterirler. Botaniğe ilgi duymayan ya da bitkileri tanımayan biri onları böylesi mükemmel bir şekilde konumlandıramazdı. Söz gelimi hangi bitkiyle nasıl bir arazide karşılaşabileceğinizi bilmeden onu olması gereken doğru yerde konumlandıramazsınız. Tolkien dünyasının bitkilerle ilgili bir video hazırlama fikrim uzun zamandır var. Umarım yakında böyle farklı içeriklerde sunabilirim sizlere. Bu videoyu da yakutunun Rusya kökenli hikayesini anlatarak bitirelim. Çok eski zamanlarda Rusya'nın ücra bir köyünde Ivan adında nazik ve şifalı bitkilerden anlayan bir genç yaşarmış. Ivan genellikle kırmızı bir gömlek giyer ve zamanın çoğunu ormanda, tarlalarda şifalı otlar toplamakla geçirirmiş. Köylüler Ivan'ın kırmızı gömleğini uzaktan gördüklerinde Ivan çay toplamaya gitmiş derlermiş. Bir gün Ivan aniden ortadan kaybolmuş. Köylüler onu ne kadar arasalar da bulamamışlar. Ancak Ivan'ın kaybolduğu yaz köyün etrafındaki tarlalarda daha önce hiç görmedikleri Ivan'ın kırmızı gömleği gibi parlak, mor pembe çiçekler açmaya başlamış. Köylüler bu çiçekleri gördüklerinde Ivan geri döndü diyerek sevinmişler. Zamanla bu çiçeğin yapraklarından şifalı bir çay yapıldığını keşfetmişler ve çiçeğe Ivan'ın çayı adını vermişler. Efsaneye göre bitki şifacı Ivan'ın ruhunu taşıdığı için şifalı kabul edilmiştir. Hepinize sağlık dolu, bol çiçekli günler dilerim bitki dostlarım.